Bilim tarihinin en büyük sahtekarlıklarıdır. Nasıl milyonlarca yıl içerisinde canlı olacak? Omurgasızdan omurgalıya nasıl geçti? Yahudileri fırınlarda yaktılar. Evrimle ilgili makalelerde de insanları aldatma var mı? Bunun vebali bilim adına bu sahtekarlığı yapanlara. O dişten insan ürettiler. Dediler ki hayvan insan arası geçiş formu budur. Bir dişten mi hocam? Bir dişten. Evet, bilimsel olarak hepsi yalan çıktı. Bir kere biyolojinin en temel gerçeği şudur. Evrimsel görüşü bitiren bir patlama. Bir canlı koydular oraya, Tamam. o da fos çıktı. Tamamen safsata. Sahtekarlığı bundan dolayı yaptılar. Irkçılıktan dolayı yaptılar. Evrim bazen durur, bazen atlar, bazen zıplar. Bir kere ne bilimle uyar, ne mantıkla uyar, ne akılla uyar. Bir gen havuzundan başka bir gen havuzuna doğru bir sıçrayışın, bir değişimin ispatı laboratuvar ortamında testi var mı hocam? Bilim tarihinin en büyük yüz karası bu insanlar olacaktır. Yani insanlığı kandırdılar o zaman. Değerli dostlar, biliyorsunuz bizler May Rahle olarak konuları uzmanına soruyoruz. Çünkü işin uzmanı, konunun uzmanının söylediğine itimat edilir. Mesela düşünün, hasta olduğumuzda nereye gidiyoruz? Elbette ki doktora başvuruyoruz. Mühendise gitmiyoruz değil mi? Arabamız bozulduğunda doktora değil, tamirciye gidiyoruz. Niye? Çünkü mütehassıs, yani işin uzmanının söylediğine itimat edilir. İşte bizler de zaten May Rahle olarak hep konuları uzmanına sormaya çalışıyoruz. Ona özen gösteriyoruz. Ve işte bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi biyolog. Evrimi konuşacağız. Hani derler ya, yani evrimle ilgili konuşulacaksa biyologların konuşması lazım. Şimdi Profesör Doktor Kazım Uysal hocamla beraberiz. Kazım Uysal hocam uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmış. Evrim ile ilgili ciddi çalışmalar yapmış olan birisi. Biz de dedik ki madem eğer evrimi konuşacaksak, ki bundan önce zaten biliyorsunuz bu manayla ilgili biyolog hocalarımızla konuştuk. Biyoloji profesörleri hocalarımızla konuştuk. Bugün de Profesör Doktor Kazım Uysal hocamla konuşacağız. Nasılsınız hocam? Hamdolsun iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Hocam biz böyle gidiyoruz. Biz işin uzmanına konuyu soruyoruz. Ya bu asırda herhalde böyle gitmek lazım. Çünkü uzmanı olmayanın söylediğine ben itimat etmiyorum ve itimat edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla biz sizi bunun için davet ettik hocam. Evrimi konuşacağız ve evrimle ilgili ciddi çalışmalar yaptınız. Siz bir biyolog olarak hocam, ki laboratuvar ortamında bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Evrime nasıl bakıyorsunuz hocam? Öncelikle şunu ifade edeyim. 10.sunu inşallah bu yıl yapacağız. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. 10. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'ni bizzat ben içindeyim, organize ettik. Şu ana kadar 10.000 sayfadan fazla kitap, makale çıktı. Yani bu konuda söz söyleme yetkinliğine sahip olduğumu düşünürüm. Ve bizzat evrimle ilgili de kaç tane makalem var. Evet. Şimdi evrime nasıl bakarsınız? Biraz sonra daha belki içine gireceğiz. Konuştunuz ya hocam. Mesela ben geçen sene Gaziantep'teki Bilimler Işığındaki kongreye katıldım. Evet. Tam 150 bilim adamı bildiri yayınladılar değil mi hocam? Yani 150 kişi katıldı o kongreye. Tabii yani şimdi 10.'yu yapacağız. Her kongrede aşağı yukarı 100 kadar, 150 kadar değişiyor. Bilim insanı farklı üniversitelerden gelip tebliğ sunuyorlar. Daha sonra bunlar makaleye ve kitaba dönüşüyor. Yani bu konuda ciddi bir muktesebatımız, birikimimiz var. Elhamdülillah. Çok şükür. Şimdi Dönelim evrime nasıl bakıyorsunuz? dönelim evrime. Evet. Geldiğim nokta şu. Yani bu kadar akademik hayatımda geldiğim nokta şu. Allah'ı görmeden, devre dışı bırakan ve varlık alemini, canlıyı, canlıdaki çeşitlenmeyi rastgele mutasyonlara bağlayan materyalist evrim felsefesi, evrim görüşü bilim tarihinin, bakın bilim tarihinin, insanlık tarihinin en büyük yanılgısıdır. Efendim bu ağır bir cümle. Evet hocam. Yani bir biyolog için yarın ne deneceğini bilerek söylüyorum. Ve tekrar ediyorum. Allah'ı devre dışı bırakan canlıyı, hayatı ve canlılığı çeşitlenmeyi evrime bağlayan, bu evrimle olmuştur diyen evrim görüşü, evrim felsefesi bilim tarihinin en büyük yanılgısıdır. Başlıklar halinde söyleyeyim, daha sonra içine girelim. Evet. Bir kere içinde yaşadığımız sistemi tesadüflere bağlamak, bir iradeyi, bir kastı görmemek büyük bir hatadır. 2. İlk canlıyı, ilk hücreyi kimyasal evrime bağlamak ve yaratıcıyı inkar etmek, maddenin kendi başına organize oluyor olmasıyla canlı oluşmuş demek, bilim tarihinin en büyük yanılgısıdır. İşte tek hücreliden çok hücreliye geçiş, omurgasızdan omurgalıya geçiş, sudan karaya geçiş, sürüngenlerden
kuşlara geçiş, hayvandan insana geçiş. Bakın Darwin'in 1800'lü yıllarda basit çizdiği bir ağacı Darwin'den fazla Darwinciler zorlama yöntemlerle, indirgemeci bakışlarla hemen alelacele arasını doldurmak için yaklaşık 150 yıl önce söylediklerinin hepsi istisnasız. Hepsi bugün yalan çıktı. Bilimsel olarak. Evet, bilimsel olarak hepsi yalan çıktı. Şimdi önce diyorlardı ki efendim ilk canlı yeryüzünde işte bir organik çamur var. Yılların geçmesiyle inorganik evrimle organik evrimle cansızdan canlı oldu. Bunun bakın bilim ne kadar ilerledi. Bugün artık toprağı, suyu, havayı çok iyi biliyoruz, çok iyi inceliyoruz. Bir kere biyolojinin en temel gerçeği şudur. Canlı canlıdan olur. Cansızdan canlı olmaz. Artık bu tescillendi. Fakat neyi ifade ediyorlar? Cansızdan canlı oldu. O zamanki atmosferde atmosfer yok, göktaşları var vesaire. Yani canlının kendi başına organize olup canlı olamayacağı, o zamanın şartları buna müsait olmayacağı artık herkes tarafından kabul edildikten sonra bu sefer de tabii inilmez, görülmez. Deniz diplerinde, hidrotermal bacalarda bu iş olmuştur dediler. Okyanusların dibine attılar. Halbuki okyanusların dibinde olması, bakın yeryüzünde olmasından daha olası değil. Neden? Bakın neden? Çünkü müthiş bir basınç var. Oradaki enerji inorganik maddelerden elde ediliyor. Kemosentezle elde ediliyor. Yani buradaki fotosentez ne kadar karmaşıksa ve hala çözememişsek, deniz diplerindeki güneş ışığı olmayan yerlerdeki o yerin merkezindeki lavlarla gelen enerjiyi besin yapan yani kemosentez yapan canlılar en az buradaki fotosentez kadar karmaşıktır. Yüksek bir basınç vardır. Daha da ilginci, tıpkı o hidrotermal bacaları buradaki yanardağlara benzetebilirsiniz. Yani zaman zaman kesilir. Kesilmesi demek şu demek. Güneşin yıllarca çıkmaması demek. Çünkü o enerji kaynağı orası. Nasıl milyonlarca yıl içerisinde canlı olacak? Tamamen safsata. Allah Allah. Ve bilim şu ana kadar ne bir canlı yapabildi, bakın. Bırakın doğayı, bırakın kendi başınayı. Bu kadar laboratuvarlar var. Bu kadar hassas cihazlar var, teknoloji var. Evet. Bilim insanları şu ana kadar ne küçük bir canlı yapabildi, ne de bir canlıyı yaşatabildi. Bu kadar karmaşık bir mekanizmayı siz tutuyorsunuz, zamana yayıyorsunuz. Zamanla bu iş olmuştur deyip körpe dimağları, bilmeyen insanları kandırıyorsunuz. Ya. Onun için dedim işte, Allah'ı devre dışı bırakıp, her şeyi tesadüflere verip, zamana havale edip, canlı, cansızların organize olmasıyla oluşmuştur demek bir kere ne bilimle uyar, ne mantıkla uyar, ne akılla uyar. Bugün bakın siyanobakteriler, yani mavi yeşil bakteriler veya algler diye bilinen canlılar. Ya 3,5 milyar yıl önceden beri bu canlının vücut planı korunuyor. Zaten dünyanın kurulları da yaklaşık 4,5-5 milyar yıl diyorlar. Bu canlı 3,5 milyar yıldır bakın hala alg. Mesela şu anda evrim fikrini ayakta tutabilmek için yaklaşık 100-150 yıldır diyorlar ki yani kardeşim bu evrimle ilgili delilimiz var. Nedir? Ara formlar var. Yani bu ara formlar bir türün başka bir türe dönüştüğünün en güzel örneği. Yani şunu söyleyeyim hocam, yani gerek cansızdan canlı, gerek ilk hücreden daha sonra böyle kompleks hücrelere geçiş için ara formlar var mı? Benim geçen sene miydi makalem Amphioxus. Hani dediğiniz için buna çok iyi bir örnek. Makalem Google'da var. İsteyen ulaşabilir. Kazım Uysal, Amphioxus derlerse çıkar. Şimdi 1860'larda işte Haeckel Alman, Darwin'den fazla Darwinciler o basit ağacı hemen ilintilendirmek, doldurmak için Rus bir bilim insanı o zaman çok yüzeysel, mikroskop falan şimdiki gibi öyle değil. Kabaca denizlerde yaşayan hamsiye benzer, küçük, kuma gömülü, dünyanın her yerinde aşağı yukarı olan bir canlı, sırtında notokort yani sırt ipi var. Bakıyorlar, tamam diyorlar. Omurgasızdan omurgalıya geçişi bulduk. Neden diyorlar bunu? Çünkü bu canlı omurgasız değil. Omurgalı da değil. Ancak sırtında bizim sırt ipi dediğimiz bir notokort var. Onu gördüler, tamam. Bu olsa omurgasızla omurgalı arasında geçiş olur dediler. Yıl 1860 ve o günden bugüne yaklaşık 150 yıldır, mesela ben embriyoloji dersi veriyorum. Embriyoloji dersinde Amphioxus'ta zigottan sonraki gelişmeler diye okutuyoruz. Bu canlıyı omurgasız, omurgalı arasında ara form olarak Okutuyorsunuz. zoolojide. Hala şu anda okutuluyor. Tabii ki. Hala var.
Hı. Zooloji derslerinde. Yani biyolojinin adeta bu canlı ikonudur. Efendim, omurgasız omurgalar arasındaki köprüsüdür. Değil mi? Değil. Değil. İşte paleontoloji, fosil bilimi, Hı. genetik gibi bilimler gelişince daha yeni veriler, makalem de bunun üzerine Hı. gösterdi ki bu canlının Kambriyen patlaması, yani bundan yaklaşık 550 milyon yıl önceden beri Hı. vücut planının korunduğu tespit edildi. O ara gösterdikleri şey ne hocam? Fosil kayıtları ile beraber. O ara form gösterdikleri şey ne? Araform bu işte. Aa. Yani bu canlıya araform dediler. Bakın 150 yıldır biyoloji derslerinde okutuldu. Bu canlının Kambriyen döneminden bugüne kadar vücut formunun korunduğu artık kesinleşti. Bu canlının araform olmadığı kabul edildi. Yani insanlığı kandırdılar o zaman. Evet. Nasıl olur hocam yani? Başta söylediğimiz cümleye geldik. Allah'ı devre dışı bırakan, o ondan olmuş, bu bundan olmuş deyip her şeyi tesadüflerle izah etmeye çalışan bu indirgemeci, materyalist felsefe bilim tarihinin en büyük yanılgısıdır. Allah. Zaman geçtikçe bu daha iyi anlaşılacaktır. Hmm. Şimdi bakın, bu canlı hangi ortamda gelişiyor? Sahil sularında gelişiyor. Sahil sularında canlı yumurtasını bırakıyor, erkek de spermini bırakıyor suya. Tamam. O çalkantılı sularda yumurta dölleniyor, embriyo çıkıyor, gelişiyor, büyüyor. Tüm dünya sularında 500 milyon yıldır yaklaşık değişmedi bu canlı. Yani düşünebiliyor musun? Küçük küçük yumurtalar, milyonlarca yumurtalar en çalkantılı sulara bırakılacak. İşte evrim, eğer bu iş Allah'ın iradesiyle olmamış olsaydı, bu iş maddeye, tabiata, sebeplere bırakılmış olsaydı, şunu düşünün, trilyonlarca yumurta her yıl sahil sularına bırakılıyor. Orada kendi başına o çalkantılı sularda embriyo gelişiyor. Bir kere tüm dünyadaki Amphioxus türü canlıların o yumurtacıkları içerisinde bir Amphioxus canlısı olacak tüm malzeme eksiksiz depolanıyor. Bu nasıl bir şey? Hadi malzeme eksiksiz depolandı. Kendi başına o yumurtacıklardan bir canlı gelişiyor. Ve tüm dünyada aynı şekilde gelişiyor. Ve bu gelişim 500 milyon yıldır korunuyor. Aynı. Aslında 500 milyon yıldır onların istedikleri bir zaman var ya, evrimcilerin sığındıkları bir zaman kısmı var ya hocam. Yani orada ciddi bir evrimleşme geçirmesi lazım değil mi hocam yani? Tabii ki. 500 milyon yıldan bahsediyoruz yani. İşte şimdi daha sonra anlatacağım bazı şeyleri daha. Araform dediğiniz için. En temel omurga budur. Omurgasızdan omurgalıya nasıl geçti? Bir canlı koydular oraya. Tamam. O da fos çıktı. Bu sefer canlı Kambriyen döneminden beri değişmedi. Dediler ki durağan evrim var. Yani evrim burada durdu. Ama şimdi siz bütün başlı canlıları, bütün omurgalı canlıları, kuşları, balıkları, sürüngenleri, memelileri, insanı, bütün başlı ve omurgalı canlıları hepsini buradan çıktığını söylemiştiniz. Buradan buraya nasıl geçiş oldu? Atlamalı evrimle oldu. Düşünebiliyor musunuz? Evrim istediği zaman atlayacak. Nasıl atladığı belli değil. Kayıp. Bu yeni mi hocam atlamalı evrim Karanlık. fikri yani? Öyle Ya anlatıyorum. yeni derken yani evrimin işte bu boşluklarını bilim geliştikçe çürüyen yönlerini Evet, işte bir tekrar isim. yamamak için bir isim bulup burada atlamalı evrim olmuş. Yani aslında çözemedikleri mevzuya atlamalı diye bir isim takıyor. Burada duplikasyon olmuş. Burada canlının genetik yapısı 2 kere katlanmış gibi gerçekte olmayan ve olmayacak olan, mutlaka bir iradeyi gerektiren, bir şuuru gerektiren, bir gayeyi gerektiren, bir planı gerektiren, yazılımı gerektiren noktaları yine tabiata havale edip isim takmak. Bazen işine geldikleri yerde atlamalı, sıçramalı evrim olur. Bazen işine geldikleri yerde de işte bu gibi durağan evrim olur. Nasıl oldu? Evrim bazen durur, bazen atlar, bazen zıplar. Yani ve nihayetinde mükemmel bir şey ortaya çıkar. Şimdi sade bu olsa, bakın sade bu değil. Mesela geçen sene ben kurbağaları bu yaratılış kongresinde sundum. Kurbağa nedir? Sudan, o da 1860'larda. 1860'larda o ara boşluğu doldurmak için bu da kurbağa demişler. Sudan karaya çıkışın ara formu kurbağa. Güzel bir delil olarak da sunuyorlar hocam. Tabii. Güzel bir ara formu. Çünkü yani. bakıyor, iri başları suda yaşıyor. Tamam. Daha sonra metamorfoz geçiriyor. Tamam. Karada yaşayan hale geliyor. Tamam. Dolayısıyla canlı hem suda yaşıyor hem karada yaşıyor. Evet. Bu olsa sudan karaya çıkan canlı olur. Tamam. Ve bakın dikkat buyurun. 200 milyon yıl önceye ait kurbağa
fosilleri bulundu. Özel bilgisayar programlarına yüklendi ve bilgisayara dendi ki bu kurbağanın hem yaşam ortamı hem de kendisi nasıldı? Öyle güzel korunmuş fosillerdi ki bunlar. Öyle Allah güzel Allah. korunmuş fosillerdi ki kurbağa üreme döneminde yumurtaları bile korunmuş. Vay be. Ve çıkan resmin bugünkü kurbağa. Aynısı. 200 milyon yıl. Kurbağa iribaşı fosili bulundu. Tamam. Burada şimdi merak eden arkadaşlarım bu videoyu izlerken bana ulaşsınlar. Yerim, yurdum, adresim bellidir. Yorumlara yazarlarsa zaten hocam Kütahya- direkt Kütahya ulaşır hocam. Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji bölümündeyim. Bakın iribaş fosili bulundu. İribaşın ağız yapısı bile o filtrasyonla besleniyor. Ağız yapısının bile değişmediği yaklaşık 150 milyon yıldır önceye ait iribaş fosili bulundu. Halbuki ne demişlerdi? Bu sudan karaya geçişin ara formu demişlerdi. Evet. Şimdi bakın 200 milyon yıldan önceye rastlamıyorsunuz canlıya, fosile. Ama 200 milyondan bu yana da değişmeyen bir canlı var. Yani vücut planı korunan bir canlı var. Evet, kurbağalar kendi içinde değişiyor. Bir varyasyon gösteriyor. Ama yine kurbağa. Bazısı rengi değişiyor, küçüklüğü, büyüklüğü değişiyor, ekolojisi değişiyor. Ama yine kurbağa. Vücut formu dediğimiz şey o. Yani nerede görseniz kurbağaya bu kurbağa dersiniz. İşte o vücut formu değişmiyor canlının. Hani mikro evrim vesaire diyorlar. Evet, Evet. canlı içerisinde, kendi içerisinde Evet. küçük küçük değişimler var. Fakat bu değişimler canlının bir yerden bir yere atlamasına yeterli olmuyor. Canlının nesli kesiliyor ki o ara form vesaire bazen gösterdikleri şeyler o nesli kesilen canlılar oluyor. İşte mesela ona bir örnek vereyim size. Sürüngenlerden kuşlara geçişin ara formu diye kitaplarda hala olan, okutulan canlılar, ilkel kuş olarak bilinen canlı nasıldı? İşte gagalarında şey vardı, dişler vardı, kanatlarında yele benzeri yapılar vardı, kuyruğu uzundu. Dediler ki tamam, sürüngenlerle kuş arasındaki ara formu da bulduk. Yine paleontoloji gelişti, genetik gelişti. Bu canlının da o dönemin şartlarına uygun çok mükemmel bir kuş olduğu, çok mükemmel bir uçucu olduğu, beyin yapısı incelenerek, orta kulak incelenerek, tüy yapısının bugünkü uçan kuşların aynısı olduğu, mükemmel bir uçuş özelliğine sahip olduğu ispat edildi. Ve dendi ki bu ara form değil. Nesli kesilmiş ama. Nesli kesilmiş. Şu ana gelmemiş yani. Şu ana gelmemiş. Evet. Şimdi bakın, temel omurga bunlar. Yani omurgasız omurgalıya geçiş, amfiyoksuz. Bugün bilimin kendi verileriyle, fosil kayıtlarıyla, ileri derecede analizlerle dendi ki bu değil, yani sefalokordotlar değil, ürokordotlar olabilir diye başka bir canlıyı gösterdiler. Ama yazık olmadı mı şimdi? 150 yıldır bunu okutuyoruz biz. Bu ara form diyoruz. Bilimsel olarak da okutuyoruz değil mi hocam? Bilim adı altında gerçektir diye okutuluyor bu yani. 1860'lardan sonra bakın tüm dünyada bu fikirler maalesef dinin aleyhine kullanıldı. Doğru. Bilimsel veriler dine ters düşüyor diye yaygara yapıldı. Ciddi buralara finans harcandı, reklamlar yapıldı. Ama olan insana oldu. Olan mukaddesata oldu. Olan dinlere oldu. Dinden uzaklaşan insanlara oldu. Bunun vebali bilim adına bu sahtekarlığı yapanlaradır. Bakın, sahtekarlık deyince tabii en meşhur sahtekarlık nerede olacak? Hayvandan insan dediler. Evet. Buna bir ara form uydurmaları lazım. Doğru. Değil mi? Doğru. Herkes biliyor onları. Ya mesela şu sahtekarlığı düşünebiliyor musunuz? Yıl 1912'de. 1912'de İngiltere'de Piltdown adamı. Meşhur. Evet hocam. Kafatası insan, çene orangutan, özel yöntemlerle, eğelerle dişini düzelt, kimyasallarla kemikleri eskit. Ne zamana kadar biliyor musunuz? 1953 yılına kadar yaklaşık 40 yıl bu sahtekarlığı yine ders kitaplarında okuttuk. Ara form diye insana geçişin ara formu. Hayvanla insan arası ara form diye okutuldu, söylendi ve maalesef nesiller yazık edildi. Bilim adına. Allah. Nebraska adamı. O daha fecaattir. 1922 olması lazım o da. Bu sefer Amerika'da. Şimdi İngilizler diyor ki biz medeniyiz. İlk insan bizden çıkması lazım. Bu sahtekarlığı bundan dolayı yaptılar. Irkçılıktan dolayı yaptılar. Amerikalılar geri durur mu? Sonra Nebraska'da Yok, bizden çıkması lazım. onlar da Bizim Türklerden yok mu hocam? Bizden de çıkması lazım diyen yok mu yani? biz onlardan çok daha mertiz. Şimdi onlar da bir diş bulmuşlar. Bakın, diş. O dişten insan ürettiler. Çizme, insan ürettiler. Dediler ki hayvan insan arası geçiş formu budur. Bir dişten mi hocam? Bir dişten. Bir dişten, evet. Yetmedi. Basına düştü. Basın da
o adamın aile resmini çizdiği, Tabii. Ailesine kadar sülale çiziliyor yani. filmler Bir diş de- yapıldı. Bakın. Bir diş ya. Sonra o dişin domuza ait olduğu. Allah Allah. Bunlar hep bilimsel dergilerde, kayıtlarda var. Bilim tarihinin en büyük sahtekarlıklarıdır bunlar. Allah. Ve buna bir dönem okutuldu. Birileri gene aldatıldı. Birileri buna bilim böyle söylüyor, ara formları bulduk diye inandı. Değil mi hocam yani? Yıllarca. Yüz binler inandı ve bu inanç uğruna Ya. toplumlar perişan edildi. Ya. Efendim vahşi kapitalist, vahşi sömürgecilik, vahşi öjeni hareketleri, vahşi sosyalizm hepsi buradan çıktı. Allah Allah. Hala insanlığın yüz karası olan uygulamalar, şu sömürgecilik sistemi bunun neticesidir. Allah Allah. Almanlar bu fikirleri öyle kapıldılar ki işte Haeckel biraz önce bahsettik. Evet, evet. Çok savunucularından. Almandı zaten değil mi hocam? Alman. Haeckel? Evet, evet. Saf Alman ırkı elde edeceğiz diye Yahudileri, Siyonistleri biliyorsunuz o Evet, evet şeyler. hocam. Efendim fırınlarda yaktılar. Allah. Dolayısıyla insanlık tarihi efendim bu bilimi yanlı kullanan, kendi o materyalist görüşüne alet eden insanların efendim kötü uygulamalarıyla doludur ve bilim onları dışlamıştır ve gelecekte onları çok yüz karası bir gelecek bekliyordur. Bilim tarihinin en büyük yüz karası bu insanlar olacaktır ve insanları bu şekilde kandıranlar olacaktır. Allah Allah. Çünkü bilmeyen insanlar şöyle düşünüyor. Ya bilim insanı söylüyorsa doğrudur. Doğru. Hele kitapta yazıyorsa bir şey o tam doğrudur. Ne oldu şimdi? Ya. Bir tane değil ki. Bakın kaç tane o temel omurgayı olarak gösterilen omurgasız omurgalı, sudan karaya çıkış, sürüngenden kuşa geçiş, hayvandan insan hepsi yalan. Allah Allah. Hepsi yalan. Şu anda o söylediğim ilk cümleye geliyorum. Allah'ı sistem dışına iten materyalist evrim görüşü bilim tarihinin en büyük yanılgısıdır ve aldatmacasıdır. Allah Allah. Bunu daha ileride, daha parlak şekilde anlayacağız. Bilimin daha ilerlemesiyle beraber insanlığın ne kadar bir çıkmaza sürüklendiğini ve sürüklediklerini Allah göreceğiz. Allah. Allah Allah. Hocam biz anladık ki bu ara formlarla ilgili hakikaten insanlığı uyutmuşlar. Bu kısım tamam. Yani aslında bizim izleyicilerimiz bize çok yazıyorlardı. Peki bu ara formları nereye koyacağız? Siz bir biyolog olarak bunların bir yanılgı olduğu, bunlar bir safsata olduğu net olarak ortaya çıktı yani. Bu işin çünkü uzmanına sormak lazım. Şimdi bu ara formlar böyle burada kalsın ama yani genelde takılan ikinci bir konu var. Şimdi mikro ve makro evrim adı altında konuşmalar var. Yani çünkü evrim bir paket zaten hocam. Evet. Şimdi bilim adamlarının yazdığı evrimle ilgili milyonlarca belki makale var. Bu kadar makale. Şimdi ister istemez şu deniliyor yani kardeşim yani bu kadar bilim adamı hadi biz burada söyledik yani ara formlarda evet aldattılar. Hocam bu evrimle ilgili makalelerde de insanları aldatma var mı? Orayı nasıl aldatıyorlar? Yani burada bizim bir şey kaçırmama dediniz ya hocam siz az önce çok önemli bir şey dediniz yani. Dediniz ki bak bir dönemi aldattılar. Şimdi biz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla evrim fikrini savunanlar var ve milleti aldatıyorlar. Ben aldanmak istemiyorum. Hem dünyam hem ahiretim için hem yaratıcıyı bulma noktasında aldanmak istemiyorum. Benim bu makalelere nasıl bakmam lazım? Şimdi evrim kelimesi öyle kalıştırılmış ve birbiri içine girmiş ki siz neyin doğru neyin yanlış olduğunu işin ihtisas sahibi olamadan anlayamıyorsunuz. Bir kere Allah, yaratıcı, yazılımda çevre şartlarının değişimine karşı canlının dayanabileceği bir esneklik vermiş. Bu bir gerçek. Yani siz çevre şartlarının değişmesi karşısında belli bir süre dayanma gücünüz var. Bu dayanabilmeniz için de değişim göstermeniz lazım. Sahile gidiyorsunuz, bronzlaşıyorsunuz, buraya geliyorsunuz, açılıyorsunuz gibi. Veya işte sıcaklığa karşı belli dayanma gücünüz var veya soğuğa karşı. Onun dışına çıktığı zaman ne oluyor? Ölüyorsunuz. Türler ise nesli kesiliyor. Şimdi bu mikro makro evrim şu. Genetik yapımızda, DNA'larımızda mutasyon oluyor. Bunu kimse inkar etmiyor ki. Mutasyon oluyor ve mutasyon birikimi daha da artıyor zaten. Yani eskiye göre şu anda mutasyon birikimi daha fazla. Genlerdeki bozulma, mutasyona uğrama daha fazla. Ondan dolayı kanser daha fazla. Ondan dolayı hastalıklar daha fazla. Fakat bu mutasyon birikimiyle canlıda makro mutasyonlarla canlının işine yarar herhangi bir organ, canlının işine yarar herhangi bir fonksiyon ortaya çıkmıyor. İyi bir şey çıkmıyor mu o mutasyondan hocam? Çok herkesin anlayabileceği şekilde anlatayım. Tamam. Şimdi mesela kanser mutasyon çeşididir. Tamam. Yani bir hücremizdeki DNA mutasyona uğrar. Mutasyon sonucunda genel yazılımı dinlemez, genel kuralı dinlemez. Ben ayrı baş çekeceğim der. Ona biz ur deriz, tümör deriz.
Yani mutasyon geçirir. Şu ana kadar bakın bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda sayısız derecede kanser var. Siz hiç duydunuz mu? Bilim tarihi buna şahit oldu mu? Ya mutasyon olmuş, kanser olmuş, iyi ki olmuş. Adamın bir akciğer kanseri olmuş, adamda körük gibi bir akciğer oldu. Evet. Bak böyle bir şey yok. Mutasyon olur, organ bozulur, sistem bozulur, canlı ölür. Hayır, ya tamam bu artık anlaşıldı. Yani hep böyle diyorlar ya Ama yararlı mutasyonlarla iyiye doğru gidiyoruz. Ama biz mikro mutasyonlarla canlının değiştiğini söylüyoruz. Evet. Senin dediğin makro mutasyonlar. Hı-hı. Biz mikro mutasyonlarla canlı değişir diyoruz. Nasıl mikro mutasyon? Hı-hı. Varlığı yokluğu bellisiz. Hı-hı. Binlerce, milyonlarca yıl içerisindeki küçük küçük mutasyonların birikimiyle insan veya hayvan veya canlı değişir. Biz türler arasındaki atlamayı, canlının çeşitlenmesini mikro mutasyonlarla ifade ediyoruz. Tamam. Bakın böyle olmuş olsaydı bunun örneği olması lazım. Doğru. Yani mesela düşünün maymun veya nesli kesilmiş bir hayvandan geldi. Farz edin. Ceddimiz o. Binlerce yıldır küçük küçük değişimlerle gelmiş olsaydık bugün aramızda hayvanımsı maymunların, hayvanımsı insanların, insanımsı hayvanların Doğru. yaşıyor olması lazım. Doğru. Yani daha birazı gelişmiş, birazı gelişmemiş. Anlıyorsunuz. Evet. O fertlerin olması lazımdı. İşte sudan karaya çıkışta, sudan karaya daha çıkmak üzere olan, birazı evrimleşmiş, birazı evrimleşmemiş olan bireyleri bizim bugün görmemiz lazım. Doğru. Çünkü hepsinin birden evrimleşecek hali yok yani bu kadar. Doğru. Ama bir tek örnek yok. Sürüngenlerden karaya geçişte eğer bu evrimle sizin dediğiniz, iddia ettiğiniz gibi mikro olmuş olsaydı, renklerin yavaş yavaş değişimi gibi olmuş olsaydı, arada grilerin olması lazımdı. Doğru. Geçişlerin olması lazımdı. Ama hiç yok. Ya bilim tarihi buna hiç rastlamadı. Dolayısıyla şimdi ortada delili olmadan, fosil kayıtlarını bahsediyoruz, bakın yok. Tabii. Paleontoloji ilerliyor, fosil kayıtları bulunuyor. Ta 500 milyon yıl. Kambriyen patlamasına kadar gidiliyor. Canlının bugünkü vücut planının korunmuş olduğu gözüküyor. Dolayısıyla evet, mikro düzeyde canlı değişir, mutasyona uğrar. Fakat bu değişimlerle bu kadar çeşitlilik ortaya çıkmaz. Buna moleküler saat yetmez. Yani kainatın yaşı yetmiyor. Basit bir oran yapalım. Omurgalı, omurgasız arasındaki geçiş olarak kabul edilen amfiyoksuz. Şimdi bu canlının Kambriyen döneminden bu tarafa vücut formunun korunduğu tespit edildi. Tamam. Fakat Kambriyen döneminden önce de bu canlının fosiline rastlanmıyor. Ve Kambriyen patlaması demek, yani o dönem iri yapılı canlıların aniden evrimsel mantığa uymayan bir şekilde ortaya çıktığı anlaşıldı. Buna Kambriyen patlaması deniyor. İşte Kambriyen patlaması da evrimsel görüşü bitiren bir patlama. İki tane büyük patlama var bilim tarihinde. Birisi malum Big Bang, büyük patlama. Diğeri Kambriyen patlaması. Büyük patlamayla varlık alemi, cansız madde alemi yoktan bir özden var edildi, sonradan var edildi. Dolayısıyla var eden lazım. Bir gaye, bir plan çok ince ayarla patlatıldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla arkasında Allah görünüyor. Kambriyen patlaması, yok efendim canlı öyle, o ondan bu bundan değil. Bak kısa bir zaman zarfında, evrimsel görüşe sığmayacak bir kısa zaman zarfında canlının, büyük iri yapılı canlıların, günümüzde hala yaşıyor bu canlılar, Kambriyen patlaması döneminde var edildiği anlaşıldı. Dolayısıyla o zaman Darwin'in ileri sürdüğü, işte bir hücre vardı, oradan her şey oradan çıktı gelişti mantığını bugün bilim çürüttü. Kambriyen patlamasıyla beraber. Bu sadece amfiyoksuzla ilgili değil. Mesela kurbağaya örnek verdi. Kurbağayla ilgili de öyle. 200 milyon yıla kadar fosile rastlıyorsunuz. Ama 200 milyon yıl önce kurbağa benzeri canlıya rastlamıyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Ya canlı bu dönemde yaratıldı. Evet. Bu en akıllı, en mantığa uygun olan izahı bu. Evet. Çevre şartları değişir. Evet. Çevre şartlarının değişimiyle beraber canlı da değişir. Fakat bu değişim aralığı sınırsız değildir. Canlının genetik yazılımı müsaade ettiği sürece değişir. Evet. Genetik yazılımdaki o esneklik müsaade etmezse canlının nesli kesilir. Yani o değişim dediniz hocam. O değişim şunu atlamıyor değil mi? Yani bilimsel olarak biz şu ana kadar şuna varabildik mi hocam? O değişimler bir türün başka bir türe değişmesine kadar gitmedi değil mi hocam? Gitmiyor. Bilimsel olarak laboratuvar ortamında deneyler yapıldı ve bir tür ya da bir gen havuzundan başka bir gen havuzuna doğru bir sıçrayışın, bir değişimin ispatı, delili, laboratuvar ortamında testi var mı hocam? Yok değil mi? Bakın bilim tarihinde bunun örneği yok. Yani laboratuvarda çok zorlama deneyler var.
Farelerin başına gelenler, Evet. sineklerin başına gelenler, tavşanların başına gelenler, maymunların başına gelenler, İspat etmek için hepsini şey uzaya yaptım. götürmeler, radyasyon deneyleri, Evet. ultraviyole deneyleri, Evet, kimyasal zehirler, Aa. mutasyon yapmak için, Evet, evet, canlıyı evet. değiştirmek için. Tak yararlı bir şey çıksın ortaya. Yok. Ne diyorsunuz hocam? Tabii yok. Şimdi bakın, bu kadar teknolojiyle, Ki hocam insan müdahalesi yani şuurlu Ha. bir müdahaleyle dahi bir şey bu çıkmıyor. kadar teknolojiyle, bilimin bu kadar birikimiyle laboratuvarda olsa bile bu evrimi ispat etmez. Yani yarın acayip bir hılkat bir şey Evet, çıkabilir. evet, evet. Bu evrimi neden? Çünkü doğal ortamda bunun olduğunu iddia etmek aslında o zaman insanı, iradesini, bilimi, teknolojiyi Evet, inkar evet, etmek evet. demektir. Onun için yani doğal ortamda bunların kendi başına atlamış olması ki zaten bilim atlamadığını söylüyor. Hı hı. Bak şimdi amfiyokstan örnek vermiştim. O canlıda kafa yok. Kafa oluşturmaya yarayan, mesela bizdeki gibi nöral crest dediğimiz hücreler de yok. Hı hı. 500 milyon yıl önce de yoktu. Aa. Şimdi de yok. Şimdi bak, kafa yok. Kafa oluşturmaya yarayan hücreler yok. 500 milyon yıl önce de yoktu. Şimdi de yok. Sen diyorsun ki bütün başlı canlılar buradan çıktı. Aa. Yani buna hani masallarda olur ya, çok böyle akla hayale gelmedik uydurmalar. Yani bu masalların da ilerisinde uydurmalar. Aa. Onun için acele ettiler. Ama insanlığı Fakat kandırdılar. bilim ilerledikçe foyaları meydana çıkıyor. Tabii şimdi şöyle, başka tutunacak dal da yok. Evrimi, materyalist evrim felsefesine bıraktınız. Başka dal yok ki. Mecburen o dala yapışacaksınız. Yani niye O yapışmak dal- istiyorlar hocam? o da- Yani o dal kopsa- dinsizliklerini muhafaza etmek için mi? O dal kopsa başka dala yapışacağız. Hmm. O dalla beraber düşeceksiniz. Allah Allah. Tabii. Ya insanlığı kandırma uğruna illa bir dala yapışacağım deyip de insanlığı kandırmak, insanı karanlığa sürüklemek. Bak bu iş nasıl, sana çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Yani bilimin veya bilim insanının ne kadar yanılgı içerisinde olduğunu anlatmak için. 1970'lerde ölüm geni, ölüm programını bulunca diyorlar ki biz tamam bu işi halledeceğiz herhalde. Ölüme çareyi de buluruz bu gidişle. Şimdi her hücrede bir ölüm programı var. Bu ölüm programını aktive eden nedir? Bakın, aktive eden nedir? Ölüm sinyalini gönderen nedir? Çalışmalar, makaleler. Bakıyorlar ki sitoplazmada bir yoğunlaşma var. Sitoplazma yoğunlaşmasıyla ölüm geninin aktive olması da bir korelasyon var. Hmm. O zaman diyorlar ki tamam, Sitoplazma. sitoplazmanın yoğunlaşması ölüm sinyalini gönderiyor. Tamam. Bulduk. Ama ikinci soru bitmiyor ki. Bu sefer sitoplazma niye yoğunlaştı acaba? Makaleler, çalışmalar. Bakıyorlar ki sitoplazmanın içerisinde kalsiyum miktarı arttı. Sitoplazma öyle yoğunlaşıyor. Ölüm geni öyle aktive oluyor. Tamam. Tamam, bulduk. Kalsiyuma gidelim. Ölüm sinyalini gönderen kalsiyumdur. Tamam. Kalsiyum çaydanlıktaki kireç. Ölüm sinyalini gönderen kalsiyum oldu. Aa. Ama soru bitmiyor ki. Bu sefer kalsiyum niye yoğunlaşıyor? Ya. İşte bu sebepler silsilesinin, madde silsilesinin sonu yok. Allah. Sonu olmadığı için işte bilim tarihi 200 yıldır debeleniyor. Geldik kalsiyumda tıkana kaldı. Ama kalsiyumu da aktive eden birisi var. Şimdi Allah maddeyle ve sebeplerle iş yapıyor. Eğer akılsız, şuursuz sebeplere takılır, onlarda boğulursak o sebeplerin arkasındaki iradeyi ve şuuru göremeyiz. Kalsiyum bu işi yapıyor deriz. Yine çarpıcı bir örnek vereyim. Sadece kalsiyum ölüm sinyalini göndermekle kalmıyor ki. Aynı kalsiyum elementi embriyogenezde vücut planının oluşturulması için sinyal moleküllerinden bir tanesi. Yani vücut planımızın şekillenmesini de kalsiyum yapıyor. Bir makale var çok enteresan. Diyor ki ya bu kalsiyum ölümü mü yönetiyor, hayatı mı yönetiyor diye. Allah Allah. Şimdi Ben tam onu diyeceğim hocam, bu akıllı bir şey mi? Kalsiyum dediğiniz aklı var mı, şuuru var mı, plan tabii. bilir mi, amaç bilir mi? İşte şimdi niye bulamıyorlar diyorsun ya. Eğer sen sadece bakın maddeye odaklanırsan, hiç yazarı sorgulamazsan, arkasındaki manayı düşünmezsen Ya. bulamazsın. Evet. Maddede boğulursun. Maddeye yoğunlaşmaktan değil mi Tabii, hocam? tabii. Arkasını Bugünün- görememenin sebebi o Bugünün yani. bilim insanının yaptığı hata burada. Hmm. Ve kasıtlı olarak işte din ayrı, bilim ayrı, laboratuvara din girmez, sadece maddeye odaklanacağız, manayı, metafiziği görmeyeceğiz. Hı hı. Şimdi 200 yıldır insanları buna zorladılar. Hmm. Ve bilim böyleymiş diye yanılttılar. Hı hı. İnsanlar da maddeye bakıp manayı düşünemez hale geldi. Allah. Yani şuna benziyor. Kurşun geldi, öldün. Diyor ki seni bu kurşun öldürdü diyor. Evet. Arkasındaki iradeyi hiç görmüyor. Görmez. Görmek istemiyor. Dolayısıyla bulamaz tabii ki. Hmm. Halbuki akıllı olanın işi nedir? Bu kurşun akılsız, şuursuzdur. Ama bu ölüm hadisesinde bir irade vardır. Bir plan var, değil mi? Bir kasıt var. O zaman bu kurşun bunu yapamaz. Bu namlu da yapamaz. Bu tetik de yapamaz. Arkadaki iradeye gitmen lazım. Bilimiz doğru.
maddede kalsiyum yapıyor, stoplazma yapıyor, o sinyal molekülü yapıyor, bu sinyal molekülü yapıyor. Doğru. Bunları inkar etmiyoruz ki. Doğru. Ama senin bu sinyal molekülleri bunu yaptı dediğin şeylerin ne aklı var ne şuuru. Yaptıkları iş akıllıca ve şuurluca. Ki temel yanılgı burada. Ya. Onun için maddeyle beraber manayı, cesetle beraber ruhu çalışmak ve incelemek zorundayız. Doğru. Akıl yürütmek, sebepler arası ilişki kurmak, sonuç çıkarmak zorundayız. Doğru. Öbür türlü skolastik bir bataklığa gireriz. Hem kendimiz yanılırız, hem insanlığı yanıltırız ve yazık ederiz. Ya. İşte bugünün insanlığının çektiği sıkıntının altında bakın bunlar Ya. nedir? İnsanlar Rab'den, Allah'tan uzaklaştı. Kendi kafa feneriyle kendi yolunu çizmeye çalıştı. Ve bataklığa saplandı. Vaka budur. Rabbim bizi muhafaza etsin hocam. Değerli dostlar, bakın gördük ki işi uzmanına sorunca, konuyu uzmanından dinleyince neyin gerçek, neyin yalan olduğu apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Bakın sorduk, evrimi bir biyoloğa sorduk ve yaptığı bütün çalışmalarla beraber şu cümleyi kullanıyor hocam. Diyor ki evrim bilim tarihinin en büyük yanılgısı diyor. Ve biz Mayrahle olarak böyle devam edeceğiz. Yani konuları uzmanlarına soracağız. Siz bizi takip etmekten vazgeçmeyin. Biz burada herhangi bir fikri dikte etmek için uğraşmıyoruz. Biz hakikatleri, gerçeklerin ortaya çıkması için uğraşıyoruz. Çünkü hocamın az önce ifade etmiş olduğu gibi o evrimdeki ara form safsatalarıyla bir dönemi aldattılar. O aldanan insanlara yazık olmadı mı şimdi? İşte bizler de şu anda aldanmamak için konuyu uzmanından dinleyeceğiz ve onun için hocamı davet etmiştik. Hocam çok istifade ettik. Biz arzu ediyoruz ki bu konuları sizlerle beraber konuşalım işin doğrusu. Çünkü siz bu konuda araştırma yapıyorsunuz hocam. Laboratuvar ortamındasınız ve bu işi detaylı inceliyorsunuz. Maalesef ideolojilerini bizlere dikte etmeye çalışanlar sosyal medyalarda, başka mecralarda insanlığı dinsizliğe doğru sürüklüyorlar hocam. İnsanlığı manasızlığa doğru sürüklemek istiyorlar. Bu konuda sizden destek istiyoruz ve bu evrimle ilgili hususan bazı programları sizlerle yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok istifadeli bir sohbet oldu. Kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi 10.sunu yapacağız demiştim. Evet, Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi. Evet. Daha fazlasını merak eden. Kaldı ki merak etmemiz lazım. Çünkü Evet. varoluş meselesi bu. Çok güzel hocam. Varoluşu anlamlandırma meselesi. Doğru. Daha fazlasını merak eden arkadaşlarımız mutlaka bizim yayınlarımız, çıktılarımız efendim. Nerede ulaşacaklar hocam yani bunlara? Ne yazacaklar yani? Yaratılış Derneğimizin sitesinde hepsi var. Var. Yaratılış Kongresi düzenleyen üniversitelerin sitelerinde hepsi var. Yani Google'da basit bir taramayla Yaratılış Kongresi deyince o materyallere ulaşabiliyorlar. Bende de şöyle şey de var hocam. Mesela bu Bizim daha önce yaptığımız evet hocam yani bu Bilimler Işığındaki kongrelerinizin herhalde makaleleri değil mi hocam? Bir tanesi yani. Bir tanesi burada. Bir tane kitabı, bir tane çıktısı. Evet bir tane. Çok var hocam bende. Orada kitapçık halinde çok var. Yani bu hocalarımızın yapmış olduğu bu makaleler, çalışmaları, tebliğleri aynı zamanda kitaplaştırılıyor. Makaleler şeklinde kitaplaştırılıyor. İsteyen buralara müracaat edebilir. İsteyen hocamın dediği gibi internet ortamında da rahatlıkla onlara ulaşabilir diyoruz ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala Mayrahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.